Ne Yapsak'tan merhabalar. Yeni bir ajandayla karşınızdayız ama bu sefer 111 bini aşmış bir kanal olarak karşınızdayız. Tüm bu gündem içerisinde ne oldu, kaç abone oldu, nasıl gidiyor inanın bizim de bakacak ve bunları farkında olacak zamanımız olmadı gündemden ötürü. Ama 111 bini geçtik. Siz izlerken daha yüksek sayıda bir abonemiz olacak büyük ihtimalle. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bizi. Umarım önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda milyonlara ulaşırız ve beraber bu kültür sanat platformunu büyütürüz. Çünkü bizim tüm amacımız ülkede olan kültür sanat etkinliklerini, dünyada olanlar hakkında bilgi sahibi olmak, onlara da ulaşabilmek, hem de ülkede olanları sizlere, izleyiciye, sanatseverlere aktarabilmek. Hem popüler kültür, hem yüksek sanat, hem resim, hem müzik, hem kitap, hem edebiyat, tiyatro, yani sanatın her alanına ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen elbette sadece sanat değil, güzel genç sporcularımıza da, önemli spor etkinliklerine de, önemli farklı festivallere de ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm bunları, yani hayatın güzel tarafı, hayatın tatlı tarafı bu kanalda olsun. Bunları konuşalım istiyoruz ama sanat her zaman merkezimizde. Çünkü kitabımda da yazdığım gibi sanat olan biteni tarif etmede ve gelecekten haber almada en iyi yol, en etkili yol, en kısa yol. Dolayısıyla da 111 bin takipçimize de ve tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bunun için. Ve hemen haftanın en önemli sanat olayıyla başlayalım istiyorum. 44. İstanbul Film Festivali. İKSV'nin 44. kez gerçekleştirdiği festivalin direktörü yine sevgili Kerem Ayan. Kerem Ayan'la ilerleyen dakikalarda röportajımızı izleyeceksiniz. Ama film festivaline gelmeden önce film festivaliyle ilgili iki filmden de bahsetmek istiyorum. Onların bültenleri önüme düşmüştü. İkisi de enteresan olduğu için bu seçkide yer alıyor. Çünkü çok fazla film var film festivalinde. Birazdan Kerem anlatacak zaten pek çok bölümün içerisinde. Ama bu sene bölümler biraz azaltıldı. Bu konuda eleştiriler de geldi. Bu eleştirilere de Kerem Ayan'ın bir cevabı var elbette. Onu da dinleyeceksiniz. Film festivalinde yarışacak filmlerden bir tanesi Emine Emel Balcı'nın Buradayım İyiyim filmi. Emine Emel Balcı'nın yazıp yönettiği Buradayım İyiyim filmi Altın Lale yarışmasında yarışacak. Bu arada biz Altın Lale ödülü diyorduk ama Altın Lale yarışması demiyorduk şimdiye kadar film festivalinin içerisindeki yarışma bölümüne. Bu sene artık festivalin yarışmasının ismi Altın Lale oldu. Artık Altın Lale yarışması diye bahsedeceğiz. Ondan da bahsediyor Kerem zaten. Emine Emel Balcı'nın yazıp yönettiği Buradayım İyiyim filmi bir kadın hikayesi. Bir emlakçı doğum yapıyor ve daha sonra o lohusalık döneminde bebeğiyle, hayatla, kendisiyle olan ilişkisinde bir sendroma giriyor. Lohusa sendromu ya da başka bir şey. Sonra başka bir arkadaşından aldığı yardımla, yani evden kaçmak istiyor, evde durmak istemiyor. Aldığı yardımla gelişen hikayeyi anlatan bir film. Bir kadın hikayesi. Altın Lale'de yarışacak. Bu enteresan geldi. Emine Emel Balcı'nın yazdığı Buradayım İyiyim filmini festival kapsamında hangi günler izleyebileceksiniz? 18 Nisan Cuma 21.30'da Atlas 1948'de, 19 Nisan Cumartesi günü saat 19'da Kadıköy Sineması'nda ve 21 Nisan Pazartesi 13.30'da Cinevam Stiz sinemasında izleyebileceğiz. Bu kadın filminden sonra bir de bizim Kelebekler filminden, özellikle Kelebekler filminden tanıdığımız Sundance'de büyük ödülü almıştı ve ilk defa bir filmimiz orada bu ödüle ulaşabilmişti. Tolga Karaçelik'in filmi geliyor. Yine 44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale yarışmasında yarışacak filmlerden bir tanesi. Tolga Karaçelik'in bu filminin ismi de hayli uzun. Diğeri Kelebekler'de bu tam onun tersine oldukça uzun bir ismi var. Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi. Evet, bir daha söylüyorum. Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi. Filmin adı bu. Tolga Karaçelik'in filmi. Bu geçtiğimiz hafta Amerika'da gösterime girdi. Hatta orada pek çok söyleşiye de katıldı Tolga Karaçelik. Hatta bir gün değil 2 gün ön gösterim yaptı. Oldukça ilgi gördüğü için. Tolga Karaçelik'i hem buradan kutluyoruz. Orada bu filmin vizyona girmesi de önemli bir şey. Zaten bir Türk yapımı değil Tolga Karaçelik. Bir Türk filmiyle girmiyor yarışmaya. Bu arada Altın Lale artık yani hem yabancı filmlerin hem yerli filmlerin yarıştığı bir uluslararası film festivali.
yerli filmlerde, uluslararası filmlerde aynı yarışmada yarışıyor. Ama Tolga Karaçelik bir Türk filmi olarak katılmıyor. Bu Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın hikayesiyle yabancı film kategorisinde. Tolga Karaçelik hem yazdı hem yönetti. Bunu da söylemek lazım. Kendi hikayesi, hem yazıyor hem yönetiyor. Yeni kitabını yazarken zorlanan Kiana bir yandan da sarsılan evliliğinin derdine düşmüştür. Bolca içtiği bir gece onun en büyük hayranı ve emekli bir seri katil olduğunu iddia eden Kolmik adında tuhaf bir adamla tanışır ve ondan sonra hikaye genişler. Çok merak ettim filmi. Ben de bu festival kapsamında yarışacak filmi izleyeceğim. Ne zaman izleyebiliriz Psikoterapi bu arada kara komedi. Yani aynı Kelebekler gibi hem komik hem de tabii düşündürücü tarafı olan. Ben Kelebekler deyince hep o komik sahneleri aklıma geliyor doğrusu. Şimdi burada kara komedi deyince tekrar hatırladım ve yüzüme böyle bir gülme yerleşti, farkındayım. Psikoterapi Türkiye premierini 11-22 Nisan'da dediğim gibi 44. İstanbul Film Festivali'nde yapacak ve gösterimleri de 13 Nisan Pazar akşamı saat 19'da Atlas Sineması'nda, 14 Nisan Pazartesi akşamı 19'da Kadıköy Sineması'nda, 18 Nisan Cuma günü saat 11'de Nişantaşı City Sinevam Salon 7'de gösterilecek. Diyelim ki film festivalinde kaçırdınız, hiç üzülmeyin. 18 Nisan Cuma günü Türkiye'de de vizyona giriyor. Yani 18 Nisan Cuma sabahı film festivali kapsamında 11'de gösteriliyor ama o gün aynı zamanda Türkiye'de de vizyona giriyor. Psikoterapi, Tolga Karaçelik'in bu filmi. Hazır film festivaliyle başlamış, film festivaliyle ilgili filmlerden giriş yapmışken şimdi İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan'la röportajımızı izleyelim ve Kerem Ayan'ın filmlerle ilgili, festivalle ilgili söyleyeceği çok şey var. Onları dinleyelim, hem de film önerilerine gelelim. Çünkü Kerem evet filmleri kendi seçiyor. Hepsi onun için kıymetli ama bizim için zamanı az olanlara nokta atışı yapması için de filmler önerdi. Gelin hep beraber şimdi Kerem'in bu önerilerine ve film festivali ile ilgili söyleyeceklerini izleyelim hep beraber. 44. İstanbul Film Festivali nihayet zamanı geldi, başladı. Sürüyor. Tabii böyle bir döneme, ülkenin atmosferinin yüksek olduğu bir döneme, hepimizin çok duyarlı olduğu, gündemi takip ettiği bir döneme denk geldi. Ama zaten sanat da biraz böyle bir şey değil mi? Tüm bu gündemin içerisinde, tüm gelecekle ilgili yeni adımlar atılırken, bazı şeyler konuşulurken, endişelenirken, üzülürken, ağlarken, sevinirken aslında içinde yaşadığımız şeyle de ilgili bir şey. Yani sanat aslında hayatımızın hep gündeminde ve film de onu kitlelere en iyi anlatan, geleceği tarif eden, gelecekten haber veren, ne olduğunu tarif eden aslında en önemli sanat dallarından bir tanesi. Tam öyle günlerin ortasında bir de film festivali. Yani hem evet öyle hem de en hızlı aslında anlatan. Yani bu sene de festivalin programında çok sayıda bu dünyanın halini anlatan filmler var gerçekten. Yani seyirciler de görecekler gittiklerinde. Özellikle belgesel bölümümüz çok yoğun. 21 filmimiz var belgesellerin içinde. Gerçekten hemen dünyada ne olursa ona tepki veren bir sanat sinema. O yüzden de bu Asif Kapadya'nın son filmi 2073 olsun veya da bir Paraguay belgeselimiz var, Bayrakların Altında Güneş diye, bunlar yani çok gerçekten önemli ve günümüzde çok ışık tutan filmler bir taraftan da. Evet, yani biz burada film festivali yaparken ya da müzik festivali de yaparken aslında içinde bulunduğumuz durumu tarif etme konusunda ya sanattan daha iyi bir yol var mı? O kadar etkili bir yol var mı? Ben bilmiyorum. Dolayısıyla önemli tüm bu filmleri tam bu gündemde film festivalinde izlemek. Genel olarak 44. Film Festivali'nin seçkisini soracağım ama hazır böyle gündemde demişken neticede film festivalinin mesela 21 film var dedim belgesel kategorisinde. Diğer yıllara göre sanki daha fazla bir seçki var gibi ama bazı bölümlerde az oluyor, bazı bölümlerde çok oluyor. Az olan bölümlerde her sene bölüm açılmayabiliyor. Onunla ilgili de bir eleştiri, bir gündem oluştu. Doğrudur, evet. Yani aynı o senin dediğin gibi biz bu sene biraz daha festivali biraz daha farklı konumlandırmaya çalıştık aslında. Biraz daha toparlamaya çalıştık. O yüzden de az film olan bölümleri kaldırıp o bölümle olabilecek filmleri başka bölümlere koyduk. O yüzden mesela belgeselde bu sene 21 film var. Çünkü Musiki Şinas'ın içindeki bazı filmler belgesellere kaydı. Yine aynı şekilde Neredesin Aşkım ve Çiçek İstemez bölümü de yok. Az film vardı çünkü ortada onlardan bir taraftan da. Hatta en sonunda da açıkladık bugün. Geçen gün 4 tane film olacaktı. Onu yapmayalım, hiç 4 film bölüm yapmayıp öbür bölümlere koyalım dedik. Bazen olabiliyor. Yani bazı seneler gerçekten az film oluyor, film olmuyor.
da olabilir. O yüzden de o programı birazcık toparladık aslında. Önümüzdeki sene de hatta biraz daha mümkünse toparlamak istiyoruz. Yani bu yarışmalar da mesela ulusal uluslararası vardı. Hepsini tek bir Altın Lale yarışmasında birleştirdik. Bunların hepsi biraz daha uluslararası, biraz daha evrensel bir festival olma amacıyla yapılan şeyler. Biraz daha Cannes, Venedik, Berlin gibi büyük dünya festivallerine yaklaşmak için yapılan şeyler ki hatta önümüzdeki sene mümkünse artık Balkan premieri isteyeceğiz filmlerden ki Karlovy ile Saraybosna ile kapışabilelim bu gibi Balkanlardaki festivallerle. İşte biraz daha dediğim gibi hani İstanbul Film Festivali'ni biraz daha dünyada yerini daha böyle daha iyi bir yere getirmek için de uğraşıyoruz. Her yılda bence o amaç için çok büyük adımlar atılıyor ve dünyada da ses getiren bir festival zaten. Neticede 44 yıldır yapılıyor ama Balkanlarla olan ilişki de bence güzel, orada noktayı güzel tespit şey etmişsiniz. Çünkü çok onların da önemli festivalleri var. Peki bu film festivalinde, 44. İstanbul Film Festivali'nde hangi başlıkta neler göreceğiz? Öne çıkanlar neler? Hani belki senden böylece bir seçki gibi de dinlemiş oluruz. Tabii ki. Şimdi önce tabii ki bizim için en önemli olan Altın Lale yarışmamız. Hem bu sene artık yarışmaya adını verdik Altın Lale yarışması diye. Hem de 15 film yarışıyor. Bu filmlerin 1/3'ü Türkiye'den, 2/3'ü yurt dışından filmler. Tabii ki şimdi artık bu film yapma işleri birazcık karıştığı için mesela işte Amerikan sinemasını Tolga Karaçelik temsil ediyor. Çünkü Amerika'da film yaptı. İşte Türkiye'de bir İranlı yönetmen Türk oyuncularla Fransa-Polonya ortak yapımı yaptı. Yani para tabii ki bulmak çok zor olduğu için bir taraftan da bu filmlere. O yüzden de hani böyle ortak yapımlar çok fazla olabiliyor. Ama dediğim gibi güzel, yani bize çok güzel bir seçki oldu. O yüzden özellikle Altın Lale yarışmasına dikkat çekmek isterim ben festivalde. Ama Altın Lale hep diyorduk ama bu sefer Altın Lale'yi biz daha böyle official olarak mı söylüyoruz? adı değişen oldu artık. Yani eskiden şöyleydi. Ödülümüzün adı Altın Lale tamam. ama uluslararası. Şimdi bir yarışma ve Altın Lale yarışması diye onun adını koyduk oraya. Yani. Evet, adını net olarak, official olarak bütün koyduk. festivali zaten 3 yarışmaya toparladık. Bunlardan biri Altın Lale yarışması, diğeri Yeni Bakışlar, Yeni Konuş bölümü de Yeni Bakışlar. Sadece Türkiye'den 1. ve 2. kurmaca ve belgesel ve animasyon varsa animasyonun yarıştığı bir bölüm olacak bu. Ve de ödülümüz zaten vardı ama Seyfi Teoman ödülünü bu yarışmanın ödülü olarak koyduk tekrardan. Bir de kısa film yarışmamız var. Kısa film yarışmamız eskiden sadece ulusaldı. Şimdi artık yarı yarıya yerli ve yabancı olarak beraber yarışacaklar ve benim gördüğüm kadarıyla hatta bu sene seçkiden yerli yapımlar gerçekten harika bir şekilde yabancılarla yarışabilecek durumdalar. Onu da söyleyebilirim yani gerçekten çok kaliteli filmler var. Onların dışında yani bu 3 yarışmanın dışında da eskiden dünya festivallerinden diye bir bölümümüz vardı. Onun adı Devre Alem oldu, değişti. Biraz böyle 11 günde devre alem gibi bir şey olacak bizim için aslında. Ondan başka yine biraz korku, gerilim filmlerini toplayan mayınlı bölgemiz var. Antidepresan var, komedi filmleri ama antidepresan her sene gitgide azalıyor. Biz de çok korkuyoruz ama fazla feel good movie yapılamıyor. Çünkü dünyanın hali belli olduğu için özellikle sanat sinemasını çok etkiliyor bu. O yüzden yine zar zor bulduk aslında filmler ama onlarda da birazcık zorlanıyoruz açıkçası. Yine tabii ki Sinemanya'da kaybettiğimiz yönetmenler ve önemli restorasyonlar var ki bunlardan biri Pulp Fiction'ın bu sene 30. yılı. Onun 4K restore kopyası var. Yakın zamanda kaybettiğimiz David Lynch'in Wild at Heart filmi var. Jacques Demy'nin Sherbrooke Şemsiyelerinin yeni 4K kopyası geçen sene Cannes Film Festivali'ndeydi, o var. Ve yine geçen sene bize gelen Wim Wenders ama Paris, Texas'ını gösteremedik. Çünkü onun restore kopyası geçen sene Cannes'da çıkacaktı bizden sonra. O yüzden bu sene o Paris, Texas'ın restore kopyasını gösterebiliyoruz. Böyle bölümlerimiz yine var. Bir de 2 tane de retrospektifimiz var. Onu da hemen söyleyeyim. Birisi yakın zamanda kaybettiğimiz kurgucu Ayhan Ergürsel'in yaptığı, kurguladığı 4 uzun 3 kısa metraj gösteriyoruz. Türkiye'de birçok önemli filmde çalışmış, önemli yönetmenlerle çalışmış. İçinde işte Pelin Esmer var, Nuri Bilge Ceylan var, Semih Kaplanoğlu var. Gerçekten önemli ve hatta yurt dışından Amat Escalante var, Los Bastardos'un da aynı zamanda kurgucusu. Onun filmleri. Bir de keşfimiz var bu sene. Norveç'ten geliyor bu keşif. Dag Johan Haugerud. Dag Johan'ın biz bir üçlemesi var. Norveç üçlemesi diyebileceğimiz.
Geçen sene Berlin'de ilki gösterildi, sonra yine geçen sene Venedik'te, bu sene de sonuncusu yine Berlin'de gösterildi, bir üçleme. Biz orada keşfettik aslında ve çok enteresan filmler, böyle sanki Norveç'in Erik Romer'i gibi. Onun dedik ki öbür filmlerini de görelim ya, bu yönetmeni biz niye bilmiyoruz bunca zamandır. 6 tane uzun metrajı var. Onları seyrettik, çok beğendik. Bir de tam bunun üzerine bu son yaptığı uzun metraj Hayaller'de Berlin'de Altın Ayı aldı. Kendisi de geliyor filmlerini sunmaya. O yüzden çok da mutluyuz kendisini ağırlayacağımız için. Ve de sinema severler için gerçekten bir keşif olacak. Çünkü Türkiye'de hiç filmi gösterilmemiş şimdiye kadar. Aa, çok güzel. Zaten bu kuzey sineması gittikçe ilgi görüyor. Hatta Hollywood da çok ilgi gösteriyor ve diğer festivallerde zaten görüyoruz ama böyle dijital platformlarda da izlendiğini görüyorum o filmlerin. O yüzden böyle bir keşif hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Farklı bir bakış açısıyla, farklı bir tarzla. Yine sinemalar, aynı sinemalarda mı izleyeceğiz? Nerede izliyoruz? Aşağı yukarı aynıyız. Atlas var, Beyoğlu var, Cities var. Bu yakalarda Cinevam Cities var. Karşı tarafta Kadıköy Sineması ve Sinematek var. Oraya bir de Cineverse Nautilus eklendi. Bu sene karşıya 3 sinema koyduk. Bu 7 salonda filmlerimiz gösterilecek. Evet, karşıya 3 sinema olması da iyi olmuş bu arada. Bir de şeyi de hemen söyleyelim bu vesileyle. Normalde biz hep öğrencilere sınırlı indirimli bilet satıyoruz 30 liradan. Bu sene 11, 13, 30 ve 16 seansları 30 liradan öğrenciye sınırsız bilet. Yani istedikleri kadar Yani tüm salonu öğrenciler de kapatabilir. Doldurabilir. Evet, tamamen sınırsız bilet satıyoruz. Bir de ödüllerimiz var tabii her yıl olduğu gibi. Evet. Bu sene Zuhal Olcay'a onur ödülü veriyoruz. Hem kendisi çok sevdiğimiz bir oyuncu hem de festivalimizin bir afişinde de zamanında vardı kendisi. Bu sene aynı zamanda bir de onun oynadığı Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Ömer Kavur'un Amansız Yol filmini restore ettirdik. Onu da festivalde göstereceğiz. Bir de emek ödülümüz var. O da Gül'ün üstüne. Gül'ün Köprüde Buluşmaların bu sene 20. yılı ve Gül'ün işte en başından beri 18 yıl önce Köprüde Buluşmaların başında olmuştu. O yüzden kendisine de bu vesileyle bir emek ödülü vermek istiyoruz. Evet. Festivalimizin bu sene sponsoru var. Evet, Ne Kolay. 2 senedir Ne Kolay var. Biz de gayet mutluyuz böyle olmasından. Ne Kolay'ın bir galalar bölümünün de aynı zamanda sahibi. Hazır galalardan bahsetmişken açılış filmimiz Köln 75'ten de bahsedeyim. Köln 75 Berlin'deydi bu sene. Oldukça beğendiğimiz bir film oldu. Bu Keith Jarrett'ın efsanevi 1975 Köln konserini anlatıyor. Ve de o konserin nasıl düzenlendiğini anlatıyor aslında. Oldukça tatlı bir film ve de o konseri düzenleyen Vera Brandes diye bir kız var. O zamanlar çok küçük, 17 yaşında bir kız. Ondan sonra da tabii ki böyle bir sanatçı şeyi oluyor. Bütün organizasyonları bu kırlığını yapıyor herkesin ama onun hikayesi aslında. Vera Brandes'in kendisi de geliyor bu arada İstanbul'a. Ondan sonra filmi sunmak için onun da bulunduğu bir soru cevap da yapılacak. Evet, ne güzel. Oldukça zengin her zamanki gibi güzel bir filmlerimiz film var. festivali. Evet. Ellerine sağlık. Biliyorum sen sadece bir yılla sınırlı değil bu hazırlıkların. Hani bazı film festivallerinin hazırlık aşaması yıllarca sürüyordur. Adımları çok önceden atılıyordur muhakkak ama zaten hani yıllardır İKSV'nin içerisindesin. Onun üzerine artı bir yıl gibi oluyor tüm bunlar. Çok emek verdiğini, tüm ekibin çok emek verdiğini biliyorum. Ama istersen son olarak neticede hani böyle hazır bize elimizde bir ajanda olsun isteriz ya, kolay olsun diye. Orada. Çok güzel filmlerden bahsettin ama hani ilk 5 ya da ilk 10 yani hiç vakit bulamasanız bile şu filmleri mutlaka gidin diyeceğiniz bir seçki var mı? Kenan Ayan seçkisi. Yani var tabii ki. Hepsi Benim çocuğundur böyle biliyorum çok ama. Hepsi çocuğundur meselesinin ayrı olarak var. Yani yarışmadakileri söyledim zaten. Evet. Onların hepsini biz çok özenle seçtiğim için onları özellikle birisine bir torpil yapmak istemiyorum. Ama yarışma dışında söyleyeyim istersen. İşte bu Köln 75 şiddetle tavsiye ediyorum biraz önce söylediğim gibi. Dağdaki Ayı diye bir Fransız filmimiz var. Bir sanki Fransız Fargo gibi diyebiliriz. Biraz kanlı, böyle bir kim kimi öldürdüğü hikayesi ama çok eğlenceli bir film. Onu tavsiye ederim. Biraz önce yine bahsettiğim Bayrakların Altında Güneş adlı Paraguay belgeseli ki aynı zamanda Berlin'de bu sene Fipreski ödülü aldı. Çok önemli bir belgesel. Hiç tanımadığımız bir ülke Paraguay aslında. Ama dünyanın en uzun diktatörlüklerinden birini yaşamış. Onun üzerine yapılmış bir film. Gerçekten çok enteresan ve çok sinemasal bir belgesel bu arada aynı zamanda da. Onu söyleyebilirim. Bir Kanada filmimiz var. Bir Hayatın İzleri diye. Magnum fotoğrafçısı, savaş fotoğrafçısı
Larry Towell üzerine bir belgesel. Bu Larry Towell 70 yaşlarında bir fotoğrafçı ve de dünyanın aşağı yukarı birçok yerinde gerçekten, yani El Salvador'dan Nikaragua'ya, Afganistan'dan Filistin'e, Ukrayna'ya her yerde bulunmuş bir fotoğrafçı. Müthiş fotoğrafları var. Onun üzerine bir belgesel. Çünkü her gittiği yerde videosuyla bir şeyler de çekermiş durmadan o fotoğrafların dışında ve onu montajlamışlar aslında. Larry Towell da geliyor İstanbul'a. Ona da inşallah bir söyleşi yapacağız. Güzel bir belgesel, onu da söylemek isterim. Hep aklıma belgesel geliyor çünkü dediğim gibi gerçekten çok fazla belgesel olan bir senedeyiz. Bir de üstüne üstlük. Yani enteresandır. Bir tane de Filistin filmimiz var, İyi Bayramlar. Bu Venedik'ten yanılmıyorsam bize geldi. Böyle bir bayram zamanı bir sürü insanların, ailelerin ilişkilerini anlatıyor. İsrail ve Filistin arasında. Yönetmen de Skandar Kopti. Kendisi de gelecek festivale filmini sunmaya. Son olarak da Takipçi'yi söyleyebilirim. Takipçi Lurker. Önce Sundance'deydi, ondan sonra Berlin'de gösterildi. Şimdi de bizde gösteriliyor. Tam böyle günümüz bu sosyal medyasının çok güzel bir eleştirisi aslında. Bir rap yıldızını, pop rap yıldızını takip eden bir çocuğu anlatıyor ve bir şekilde onunla arkadaş olup hayatına girip ve bir şekilde böyle hep orada kalmaya çalışmasını anlatan böyle oldukça enteresan, çok güzel bir film. Bunları da tavsiye ederim ama dediğin gibi hani hepsini seviyoruz aşağı yukarı, o yüzden bu liste uzar gider. Mutlaka. Neticede sen hepsini bakıyorsun, beğeniyorsun, getiriyorsun. Biz de senin seçkinden izliyoruz. Senin için hepsi önemli ama bu söylediğin filmlerde altını çizmek açısından ki gündemi takip ediyor. Tüm bu aslında bahsettiğin filmler, dediğim gibi başında da bizim şu anda ne olduğunu, gelecekte neler olabileceğini görebileceğimiz, anlayabileceğimiz, dünyaya ve şu andaki duruma anlam verebileceğimiz, anlamlandıracağımız filmler. O yüzden sanat ve film çok kıymetli zaten. Güzel bir festival olacak. Pek çok misafirimiz de var, yönetmen misafirler. Bol söyleşili olacak ve aslında o söyleşilerde de kafamızdaki pek çok soruyu kendilerine sorma imkanımız. Senin de onlarla sahnede bizim de izleyeceğimiz şekilde konuşma imkanı olacak. Her şey için çok teşekkürler. Ellerinize sağlık bu festival için de. Seneye 45. Ama film ekimi var daha var, film ekiminden önce. var. O yüzden görüşeceğiz zaten yine. O da çok keyifli olacak eminim, film ekibi de. Çok teşekkür ederiz. Evet, ajandada film festivaline ayrı bir bölüm açtık. Çünkü film festivalimiz İstanbul için değil, sadece Türkiye için ve tüm bu coğrafya için çok kıymetli bir film festivali, İstanbul Film Festivali 44. kez gerçekleşecek. Şimdi ajandaya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kerem'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta ne yapın edin, mutlaka birkaç filme gidin İstanbul Film Festivali kapsamında. İKSV'nin değerli film festivali. Kerem'in zaten seçkilerini de dinlediniz. Aşağıya biz not olarak o seçkileri ayrıca not olarak düşelim. Daha kolay bulabilirsiniz. İyi seyirler. Evet, Kerem Ayan'la yaptığımız bu güzel sohbeti ki her film festivalinden önce yapıyorduk. Daha önce farklı mecralarda, bu sefer benim YouTube kanalımda röportajın içinde dediğim gibi benim televizyon, yani kamera önündeki hayatımın ilk konuğuydu Kerem. O yüzden tekrar ona bir teşekkür edip yine sinemaya dönmek istiyorum ama film festivali evet bu haftanın gündemi. Ama bir taraftan da filmle ilgili hazır festival varken diğer etkinlikleri de söyleyeyim. Beyoğlu Sineması'nda da pek çok film izleyebilirsiniz. Nisan ayında da yine dolu bir seçkisi var. Neler var? Beyoğlu Sineması'nda Nisan ayında İBB Kültür'ün hazırladığı çeşitli programlar var. Salı belgeselleri, Oscar'ın animasyonları, yakın dönem bağımsızlar, sinema seminerleri, Ayın yönetmeni Yılmaz Güney, çocuk matinesi gibi konseptlerde pek çok içeriği bulabilirsiniz. Çok fazla film önerdiğim için bunlara sosyal medya hesaplarından Beyoğlu Sineması'na ulaşabilirsiniz. Ama haftaya Nisan ayı ile ilgili kalan filmlerle ilgili ve bu başlıklarla ilgili detayları konuşuruz. Hemen bunun ardından Metrohan'a geçelim istiyorum. Metrohan'da da Türk şiirinin yenilikçi şairlerinden Garip akımının öncüsü Orhan Veli'nin 111. doğum günü kutlanacak. 13 Nisan Pazar günü saat 13'te Metrohan'da gün boyu sürecek bu program ve 4 oturumlukta özel bir gün yaşanacak burada. Orhan Veli'nin 111. doğum günü sebebiyle. Sevgili gazeteci arkadaşım Seray Şahiner'in koordinatörlüğünde gerçekleşecek oturumlarda Haluk Oral, Osman Tan Erkır, Sevengül Sönmez, Nazım Alpman, Başar Başarır, Şeref Özsoy ve Suna Yakın bütün yönleriyle Orhan Veli'yi anlatacaklar. Orhan Veli'yi hatırlayacağız. Dolayısıyla
13 Nisan Pazar günü saat 13'te Metrohan'da Orhan Veli ile ilgili pek çok detay öğrenip onun üzerine de konuşmaları dinleyebilirsiniz. Antalya'ya gidelim istiyorum. İstanbul'da film festivali ve diğer etkinliklerle fazlaca kaldık. Daha önce de söylemiştim ama biletleri satışta hatırlatmak istiyorum. 8. Antalya Akra Jazz Festivali'nin zamanı yaklaşıyor. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta başlayacak, 31 Mayıs'a kadar devam edecek Akra Jazz. Caz müziğinin önemli isimlerini ağırlayacak. Biletler satışta. Unutmayın 14 Mayıs için şimdiden planlarınızı yapmanız için hatırlatıyorum. Güzel bir mevsimde Antalya'da caz, Akra'da caz dinlenir. Akra Caz'dan İstanbul'a gelmek istiyorum. Yine gelecek haftalarla ilgili, gelecek ayla ilgili bir konser hatırlatması yapayım. BKM 30. yılında pek çok etkinlik her zaman olduğu gibi gerçekleştirecek tabii ki ama yine 30. yıl kapsamında ünlü grup One Republic İstanbul'a geliyor. Artificial Paradise turnesi kapsamında İstanbul'da olacak 30 Nisan'da ve nerede? Tabii ki şehrin önemli konser merkezlerinden bir tanesi olan Maximum Unique Açık Hava'da olacak. Yaz sezonunu BKM 30 Nisan'daki One Republic konseriyle açmış oluyor Unique Açık Hava'da. Başka bir konser, bu hafta gerçekleşecek bir konser de 14 Nisan'da Cemal Reşit Rey konser salonunda Rus piyanist Alexander Malofev olacak. Önemli bir sanatçı, pek çok ödülü var. Pek çok uluslararası yarışmada kazandığı pek çok ödülü var. Farklı bir resital dinlemek isterseniz İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunda da Alexander Malofev'in konserini 14 Nisan'da dinleyebilirsiniz. Ayrıca 14, 15 ve 17 Nisan'da da Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde çeşitli konserler ve etkinlikler var. Onları da hemen söylemek istiyorum. 14 Nisan'da Kesişen Moderniteler başlıklı bir konser olacak. 15 Nisan'da benim de uzun zamandır dinlemek istediğim Eren Düzenli Dame de Sion sahnesinde olacak. İnşallah ben kaçırmayacağım bu sefer ve Eren Düzenli'nin bu konserini izleyeceğim. Yine aynı salonda 17 Nisan'da Yola Çıkış başlıklı bir konser var. Bunu da izleyebilirsiniz. Başka bir konserde yine CRR'de 5 Grammy ödüllü 60 yıllık vokal topluluğu The Swingless 12 Nisan'da CRR'de olacak saat 20'de. 5 Grammy ödülünü tek bir dalda oldukları için almadılar. 5 Grammy ödülü rock'tan caza, klasikten avantgarda kadar pek çok müzik türünü acapella'yla yorumladıkları eserlerle öne çıktıkları için kazandılar. The Swingless CRR'deki konserinde yeni albümleri Theaterland'dan parçaları ve elbette unutulmaz klasiklerini de seslendirecek. Acapella seviyorsanız bence bu konser kaçmaz. Ve malt severler. Malt severler burada mı? Malt Blind İstanbul'da olacak. Ne zaman? 12 Nisan saat 21'de. Bence bu konser de kaçmaz. Haydi tiyatroya geçelim. Ne dersiniz? Her hafta olduğu gibi bu hafta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında neler var onlara bir bakalım. Daha doğrusu neler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı sezonda biliyoruz zaten ama hangi sahnede hangi oyun oynayacak bu hafta ona bir bakalım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 110 yaşında. Yine tekrarlayayım bunu da. Savaş ve Barış. Savaş ve Barış 9-12 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde olacak. Gök Kubbe 9-12 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde olacak. Yaftalı Tabut yine aynı tarihlerde Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde olacak. Tartufe. Tartufe de yine 9-12 Nisan'da Ümraniye sahnesinde. Ben Medea Değilim Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. İkinci Perdenin Başı 12 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. Ve çocuk etkinliklerini de söylemek istiyorum. Yine İBB şehir tiyatrolarının çok güzel oyunları da var. Bu hafta hangi oyunlarda? Benim Küçük Yıldızım 3 yaş üzerindeki çocuklar için 13 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde, Rüya 5 yaş üzerindeki çocuklar için 13 Nisan'da Kağıthane Sadavat sahnesinde, Sevdalı Bulut 5 yaş üzerindeki çocuklarımız için 13 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde olacak. Fındık Kıran 7 yaş üzerindeki çocuklarımız için 13 Nisan'da Ümraniye sahnesinde. Bekçi ile Postacı 3 yaş üzerindeki çocuklarımız için 13 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatroları hem büyükler hem de çocuklar için söyledikten sonra operada her hafta muhakkak söylemek istiyorum ve yer veriyorum.
Bu sefer şöyle bir haber var. Biliyorsunuz Carmen Operası'nı daha önce pek çok kez izlemişsinizdir büyük ihtimalle ama Nisan'da AKM'deki Carmen'de uluslararası alanda ünlü bir orkestra şefi olan George Pehlivanyan yönetecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Carmen 10, 12, 17, 24, 26 ve 30 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Ve 10-12 Nisan tarihlerinde söylediğim gibi uluslararası alanda dikkat çeken tecrübeli orkestra şeflerinden biri olan George Pehlivanyan'ın yöneteceği temsille izleyeceğiz. 10-12 Nisan haricinde 17, 24, 26 ve 30 Nisan'da da bizim önemli orkestra şeflerimizden, başarılı orkestra şeflerimizden biri olan aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi sevgili İbrahim Yazıcı'yı yönetecek. Bence Carmen Operası bu yıl kaçmaz. Bunu da mutlaka izlememiz gerek. İstanbul'da pek çok etkinlik söyledik. Şimdi ben Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara'da CSO'da biliyorsunuz çok güzel etkinlikler, çok güzel konserler oluyor. Salon da gerçekten etkileyici. Ensemble Architect, Türk Piyanolu Trio ile Beethoven Senfonileri konseriyle 12 Nisan saat 20'de Bankart Mavi Salon'da olacak. Ve Nükhet Turu ve Ahmet Baran Orkestrası 50. Sanat Yılı anısına 12 Nisan saat 20'de Ziraat Bankası ana salonda olacak. Bu arada Ankara'da kar tatili haberini aldık bugün ama İstanbul'da da her an olabilir. Bu dolu mu yağıyor? Tıkır tıkır bir şeyler geliyor. Biz bu programı çekerken Nisan'da kış geri geldi gerçekten. Ama unutmayın ki baharlar ertelenemez. O bahar mutlaka gelecek. Evet, Ankara ile devam edelim. 39. Ankara Müzik Festivali'nde Devingen konseri var. 12 Nisan saat 20'de tarihi salonda gerçekleşecek bu da. Devingen, Anadolu'nun zengin müzik geleneğini merkeze alan, Balkanlar, Orta Doğu ve ötesindeki coğrafyaların kültürlerinden beslenen bir müzik topluluğu. Bunu da not düşelim. Bu tip müziklere meraklıysanız 39. Ankara Müzik Festivali kapsamında Devingen'i 12 Nisan'da saat 20'de dinleyebilirsiniz. Çok güzel bir konser. Bence çocuklarınızla birlikte bunu kaçırmayın sevgili Ankaralılar. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çocuk ve Aile Konseri düzenliyor. 13 Nisan'da saat 20'de tarihi salonda. Çocuk oyunu, hemen arkasından bir çocuk oyunu gelsin yine CSO'da. Kuzey Kutbu Krallığı çocuk oyunu 13 Nisan'da saat 15'te yine Bankart Mavi Salon'da. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Türkü Dolu Anadolu konseriyle 13 Nisan saat 20'de yine Bankart Mavi Salon'da olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 3 tenor konseriyle 13-14 Nisan saat 20'de tarihi salonda olacak. Kimler? Tenor Özer Öndeş, Ulaş Kocatürk ve Yunus Emre Kemal Sönmez'in sahne alacağı 3 tenor etkinliği Cenk Bıyık tarafından sahneye uyarlanmış. Piyanoda ise Diego Mongia yer alıyor. Bu arada tüm bu etkinliklerin arasında Contemporary İstanbul Bloom'un 4. edisyonunun da 16-20 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar'da Rumeli Salonu'nda gerçekleşeceğini söyleyeyim. 26 galeri ve 4 bağımsız sanat inisiyatifi katılıyor bu yıl Contemporary İstanbul Bloom 4. edisyonuna. AKM'den bahsettik, Cemal Reşit Rey konserlerinden bahsettik, Ankara'ya gittik, Antalya'ya gittik. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde de bu ay önemli etkinlikler var. Fazıl Say 12 Nisan'da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi sahnesinde olacak. Yine Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın Ne Olacağım Ben çocuk müzikali 20 Nisan'da yine Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi sahnesinde olacak. Ve 15 Nisan'da da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nin perdesi de Nardis Caz Gecesi için açılacak. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Biraz İstanbullulara torpil geçmiş gibi olduk. Daha çok filmleri film festivali üzerinden işledik, onlara yer verdik ama önümüzdeki hafta hem dijital platformdaki hem de sinemadaki, vizyondaki filmlerden daha geniş seçkilerle karşınızda olacağımıza emin olabilirsiniz. Tekrar 111 bini aşan abone sayısı için çok teşekkürler. İlginiz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Önerilerinizi bekliyoruz. Biz daha geniş bir seçki yapmak istiyoruz. Her zevke, her sinema severe, her sanat severe uygun etkinlikler olsun istiyoruz. Sizin de önerilerinizi bekliyoruz. Haftaya başka bir ajandada görüşmek üzere. Esen kalın.